İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Herkes de güzel bir gün geçirmiştir. Size çok sıcak günlerden merhaba diyorum. Gerçekten inanılmaz günlerden geçiyoruz. Daha Haziran'ın 11'i ama Temmuz, Ağustos sıcakları var. Yanıyoruz yani ama bu yandığımız günlerde inanın haber gündemi daha da sıcak. Hiç vakit kaybetmeden bugün neye geçiyoruz? Bugünün başlıklarına geçiyoruz. Çok özel, çok güzel haberler var ve artık yavaş yavaş transfer haberleri de peş peşe gelmeye başlayacak. Bakalım neleri konuşacağız. İspanya'dan Montella'ya tepki. İspanyol basını Vincenzo Montella'yı yazdı Arda Güler'le alakalı. Onları okuyacağım teker teker. Önemli haberler var. Gerçekten böyle hem milli takım düzeyinde Arda Güler'in oynadığı oyun hem de Montella'ya yapılan bir tepki var. Onları anlatacağım. Ayrılık haberi nereden çıktı? Bu da Arda Güler'le ilgili. Bugün İspanya'da Arda Güler'le ilgili ayrılık haberi çıktı. Bunun ne olduğunu, neler bittiğini, neden çıktığına dair değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra neler var? İspanyollar Nelson'u yazdı. Gene Galatasaray'da Nelson'un bir transfer haberi. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe devrede bir isim var. İki takım gene karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de son transferler, birçok transfer var. Hem olan hem iç transfer hem de bir sonrakileri. Onları anlatacağım. Mourinho'nun istediği tek isim. Bu da güzel, önemli bir haber. Özellikle Fenerbahçelileri yakından ilgilendiriyor. Beşiktaş'a geçeceğiz ondan sonra. Beşiktaş'ın ilk transferi tamam, artık sözleşmesi bile belli oldu. O transferden bahsedeceğiz. Ve Matt Hummels gelişmesi. Bakalım, bunu da Beşiktaş istiyordu biliyorsunuz ki. Matt Hummels'ı bakalım onda neler olacak. Hiç vakit kaybetmeden geçeceğiz. Neye? Arda Güler'e. Evet, biliyorsunuz ki dün akşam milli takım maçı vardı. Ben açıkçası milli takımı ilk yarı neredeyse hiç beğenmemekle birlikte ikinci yarı birazcık beğendim. Ama gerçekten anlamadığım bir iki isim var. Mesela ön başında Samet var. Mesela Samet Akaydın. Neden milli takımda? Gerçekten merak ediyorum. Hani o bir tercih olarak mı milli takımda, yoksa sadece Fenerbahçe'den bir Panathinaikos'a gitti, yani bir Avrupa'ya bir gidip gelmiş olduğu için mi milli takımda, yoksa menajerler zorlamasıyla mı milli takımında diye sormak istiyorum gerçekten. Ben anlamadım. Gerçekten yediğimiz 2 golde de en büyük hata Samet Akaydın'daydı ki zaten Panathinaikos'un, yani Fatih Terim'in elini kolunu bağlayan oyuncuydu Samet. Neden gitti oraya? Neden milli takımda? Samet'e kadar herhangi bir Anadolu kulübünden, bakın çok ciddi söylüyorum, yani Anadolu kulüplerinin herhangi birinden bir stoperi Samet'in yerine çekseniz sırıtmaz. Samet'in yerine de gayet de güzel de oynayabilir. Ben öyle düşünüyorum. Aynı şekilde Merih Demiral futbolu tamamen unutmuş. Yani gerçekten futbolu unutmuş Merih. Bakalım, bundan birkaç sene önce Türk duvarı deniyordu Türkiye'nin defansı için. Yani o duvar falan yıkılmış tamamen. Yani gerçekten kötü bir şey var, defans hattımız var. Ama tabii Ferdi ile Zeki ile Abdülkerim'in stoper oynadığı bir senaryoyu henüz böyle net bir şekilde göremedik. O senaryoda gerçekleşeceği zaman onu da artık şeyde göreceğiz muhtemelen. İlk grup maçında göreceğiz. Görmeliyiz de. Çünkü bu haliyle Türk milli takımı gerçekten çok kötü. Peki bu kötü milli takımın içinde bir iyi oyuncu vardı dün. 45 dakika oynadı. Arda Güler, Real Madrid'in ve Türk futbolunun yıldızı Arda Güler. Bence 4 tane önemli şutu vardı. Zaten üçü de aynı pozisyonda olmak itibariyle oyuna inanılmaz bir şey kattı. Hız kattı. Ben kesinlikle onu gördüm. Özellikle Kenan Yıldız'ın da girmesiyle Arda Güler ve Kenan inanılmaz derecede oyunun akışını değiştirdi. Yani bunlar da umutlandıran gelişmeler Euro 2024 için. Ama işte bu Montella bu Arda ve Kenan'ı kullanabilecek mi? Yani Kerem fecaat, inanılmaz kaçıyor. İnanılmaz güzel pozisyona giriyor. Ama gol atamadıktan sonra 50 tane iyi pozisyona girsen ne olur? Girmesen ne olur? Sadece şut oranını arttırırsın. Pozisyon sayını arttırırsın. Gol atmak önemli. Ama Kerem bu sene bunu Galatasaray'da da beceremedi. Kötü bir performans sergiledi. %89 pas isabetiyle oynayan 19 yaşındaki oyuncu rakip kaleye çektiği 4 şutunda ikisinde isabet sağladı. Arda Güler'in bu performansı İspanyol basını tarafından dikkatle takip edildi. İşte İspanya basınında çıkan haberler.
Montella'ya uyarı niteliğinde. Geçiyoruz. İspanya'nın ünlü gazetesi Marca, galibiyet Polonya'ya pahalı patladı başlığıyla girmişler. Türkiye Arda Güler için umutlandı başlığı da haberin detayında varmış. Peki ne yazmışlar? İkinci yarıda Arda Güler ön plandaydı. Real Madrid'li oyuncu takıma yaratıcılık kazandırmak için oyuna girdi. Ve oyunda önemli bir rol üstlendi diye de devam etmiş Marca gazetesi. Marca'nın haberleri önemli çünkü en resmi gazete diyebilirim orada çıkan haberler için. Ve AS gazetesine geçiyoruz. Şu ifadeler yer alınmış maçla ilgili. Polonyalı forvet Türkiye karşısında ilk yarıda oyunda çıkarak Polonya'da alarm zillerini çaldırdı. Lewandowski'den bahsediyor. Madridli oyuncu takımın en iyi oyuncularından biriydi. Real Madridli oyuncu yani Arda Güler'den bahsediyor burada. Gol atamadı ama iki şans yakaladı ve yani iki şans yakaladı ve muazzam kalitesiyle Montella'nın milli takımda ilk 11'inde yer almak için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteren birkaç detay bıraktı diye de devam etmiş AS gazetesi ve Madrid merkezli hatta Real Madrid merkezli bile desek abes olmaz. Defensa Central gazetesi ise şöyle demiş. Arda Güler şov yapıyor başlığıyla girmişler. Türkiye ile daha fazla dikkat çekiyor demişler. Ne demişler? Genç Türk oyuncu 45 dakika oynadı ve büyük işler için hazır olduğunu gösterdi. Ve sonra haberin devamında Montella'ya uyarı vermişler bu gazeteden. Demişler ki Real Madrid oyuncu sadece 45 dakika oynadı ancak büyük işler yapmaya hazır olduğunu ve Montella'nın grup aşamasından çıkması için ona daha fazla rol vermesi gerektiğini gösterdi. Montella onu oynatmamakta diretmemeli. Bu çocuk daha ne yapsın diye de devam etmişler. Yani diyor ki Montella onu oynatmalı, oynatmamaya devam etmiyor. Yani Arda'nın da bir şansı artık Carlo Ancelotti de benzer şeyler yapıyordu. Montella da benzer şeyler yapıyor. Hatta Fenerbahçe'de de benzer şeyler oldu. Yani enteresan böyle bir ilk 11'e yapmadı, adapte etmeme durumu var sürekli Arda'nın. Bunu açtığı zaman zaten bu kendisiyle alakalı bir şey değil, teknik direktörlerle alakalı bir şey. Bakın yani Hakan Çalhanoğlu bile Inter'de yani İtalya'nın yılın futbolcusu seçildi. Sezonun futbolcusu. Ama şöyle bakarsanız Hakan'ı oynatabilirsen yani teknik direktör kabiliyetiyle sezonun futbolcusu yapabiliyorsun ama o kabiliyet sende yoksa Hakan işte ne geride etkili olabiliyor defansif olarak ne ileri hücumu etkileyebiliyor ofansif olarak. O tamamen teknik direktörle alakalı bir durum. Haberin devamında ne demiş? Arda Güler çok ilginç şeyler gösterdi ve çok önemli veriler bıraktı. Ancak hepsinden önemlisi 8'in parladığı bir duelloda Türk milli takımı için oyununu değiştirdi. Tüm Real Madrid taraftarı onları ve Varşova'daki ulusal stadyumda sahada gösterdikleri performansını konuşuyor diye devam etmiş Defensa Central. Peki ondan sonra Arda'nın İspanyol basınındaki o haberleri bu kadardı. Geçiyoruz ama gene Arda ile ilgili bir haber var. Todo Fichaes isimli gazetede, spor gazetesinde çıktı. Bu haber bir ayrılık haberi Arda Güler'le alakalı. Neden Arda Güler'i öne sürdükleri konusunda bir fikrim yok. Neden böyle bir haberi çıkardılar, yayınladılar, verdiler? Bununla ilgili bir fikrim yok ama çok ilginç bir haber. Onu hemen okumak istiyorum. Carlo Ancelotti bu sezon emeklilik kararı alan ve Real Madrid'den ayrılan Kroos'un yerine Cebalos'un doldurabileceğini düşünüyor demişler. Bu arada Todo Fichaes de yani böyle sallama haberler yapan bir spor gazetesi değildir. Yani o da böyle büyük spor gazetelerinden biridir. Yani o yüzden önemsedim bu haberi. İtalyan teknik adamın az ofansif ve topu daha iyi kontrol edenden yana tercihini kullanacağını belirtirken Cebalos'un tempoyu yakalaması ve sezon öncesinde iyi performans göstermesi halinde istediği dakikaları alacağı kaydedildi. Haberde Endülüs'lü oyuncunun yakaladığı az sayıdaki fırsata ve gösterdiği muhteşem performansa rağmen hala çok fazla tecrübesi olmayan ve gelecek vadeden bir Türk oyuncudan daha iyi performans sergileyeceği düşünülüldü demiş. Yani İtalyan teknik adam bu Ancelotti'den bahsediyor. Yani Cebalos'u daha ön planda tuttuğunu söylemiş bu haberde. Enteresan. Ayrılması uzak bir ihtimal değil. Todo Fichaes diyor ki elimizdeki bilgilere göre Arda Güler'in kiralık olarak takımdan ayrılması ihtimal dışı değil. Ancelotti Cebalos'u güveniyor. Detayına da yer vermişler. Yani Cebalos'u güveniyor demiş gazetede.
Durumdan haberdar olan Ceballos da, bakın burası daha da önemli. Belli ki bu haber sadece öyle bir iki haber, yani bir iki tane kişinin kulisiyle alakalı değil, menajerlerden direkt alınmış bir haber olacak ki Ceballos menajerine gelen teklifleri kabul etmemesi yönünde talimat vermiş. Yani enteresan, evet, yani Kroos ayrılıyor. Arda Güler gibi bir sezonun özellikle son 10 haftasına diyebilirim. 10 hafta diyebilirim yani. Son 10 haftasına damga vurmuş bir futbolcu. Genç yetenek ama bir yandan da işte İspanyol Ceballos var. Evet, Cebalos'un da performansı kötü değil ama Arda ve Ceballos farklı farklı noktalarda veya kadro derinliği açısından kullanılabilecekken böyle bir haberi, özellikle menajerler vasıtasıyla bu haberi neden yayınladıkları gerçekten kafa karıştırıcı. Bu haber şimdilik ben böyle veriyorum ama ilerleyen günlerde bu biraz mide bulandırabilecek gibi geliyor bana bu haber. Devamını getirttireceklerdir muhtemelen. Onları da ben size aktarmaya devam edeceğim. Geçmeden önce bir yorumlara bakalım. İbrahim Asaf Özenoğlu hoş geldin. Samet de oynattı da Montella benim için, vallahi benim için Samet de Montella da bitti diyebilirim. Mehmet Öz hoş geldin. Bir yıl sonra Arda Güler dünyanın en iyi futbolcusu olur ve Arda'nın Manchester City'ye gidip Guardiola'nı öğrenmesi gerekir demiş. Yani dünyanın en büyük kulübünde şu anda, Real Madrid'de, evet, burada bir problem yaşarsa anca bir Manchester City veya başka bir takım olabilir ki şu anda Real Madrid'e denk diyebileceğim tek takım da dediğin doğru, Manchester City. Yani Real Madrid'e denk tek takım o. Yani onun dışında Barcelona'ya bile gitse bence bir gömlek alta düşecek bana kalırsa. Çünkü dünyanın zirvesinde şu anda Real Madrid ve City var. Onun dışındakiler de onun altında toplanıyor bana kalırsa. Dediğin doğru. Ancak bir Manchester City transferi Arda'yı üzmez diye düşünüyorum. Onun dışındaki bütün transferlerde Arda'nın biraz üzüleceğini düşünüyorum açıkçası. Ama bence bu transfer falan olmayacak. Bana kalırsa önümüzdeki sezonda biz Arda Güler'i Real Madrid'de görmeye devam edeceğiz. Geçiyoruz. Gene Todo Fişayes'te yer alan bir haber. Ben bu haberi okurken bir anda da çat boynuma çıktı. Bunu da hemen size söylemek istedim. Galatasaray'a geçiyoruz. Sevilla, biliyorsunuz ki Marco ile sözleşmesi bitti. Ramos'un da ayrılma durumu var ve bir oyuncu istiyorlar. Avrupa'da da oynamış, kendini göstermiş ve hazır bir futbolcu, hazır bir stopere ihtiyaçları var ve şu anda Nelson'u düşünüyorlar. Nelson'a Ocak ayında 18 milyonluk bir teklif sunmuş Sevilla. Ocak ayında, bu geçtiğimiz birkaç ay önce Ocak ayında sunmuş. 18 milyon euroluk teklife Galatasaray hayır cevabını vermiş. Fakat işte bu arada birazcık performans düşüklüğü oldu. İşte biliyorsunuz ki UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray'ın elenmesi, Nelson'un birazcık fizik kapasitesinin düşmesi, bu arada az oynayıp işte Sanchez'le girdiği bir forma mücadelesinde Sanchez bir ara bir tık öndeydi. O arada çok fazla maç kaçırdı ve doğal olarak şu anda fiyatı düştü ve Sevilla 15 milyon euroluk bir teklifte Galatasaray'a gelecek yakın zamanda. Belki de geldi. Çünkü İspanyolcadan çevirdim. Çok fazla şey yapamadım. Çok değişik bir İspanyolca yazıyordu. Çeviriler kullanıyorum. Tabii ki benim de İspanyolcam yok. İngilizceye çevirip okuyorum. Ama İngilizceye çevirirken bile birçok şeyini değiştirdi. Ama şöyle diyeyim, 15 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacak Sevilla. Transfer mümkün mü? Mümkün. Çünkü Galatasaray Sanchez ve Nelson'dan birisini kesin olarak gönderecek. Hangisinin göndereceği de gelen tekliflere bağlı. Hangisine daha yüksek teklif gelirse onu gönderecekler ki benim kanaatim Nelson'un gitmesi daha iyi. Çünkü Nelson'un 3. sezonu ve birazcık yıprandığını düşünüyorum. Sanchez biraz daha açıkçası bir ofansif olarak da Sanchez biraz daha etkili Nelson'a göre. O yüzden ben olsam Dursun Özbek yerinde Nelson'un gitmesi tarafında oyumu kullanırım. Peki geçiyoruz. İki tane takım, Galatasaray ve Fenerbahçe, gene karşı karşıya. Oğuz Aydın Alanyaspor'da 38 maçta 13 gol 8 asistlik performans sergiledi. Bu oyuncuyu önemli kılan şey Ajax'ın da devreye girecek olması. Çünkü yakın zamanda Ajax'a bu oyuncu bu arada Hollanda kökenli. Hollanda'dan geldi. Takımını tam hatırlayamıyorum ama Ado Den Haag olabilir. Hollanda'dan geldiğini biliyorum. O yüzden menajerinin Hollanda bağlantıları var. Ajax teklife girecekmiş Oğuz Aydın için. Milli takımda seçilmemesi tabii ki bir handikap oldu ama çok da önemli değil. Oyuncunun performansı bu sene gayet iyiydi. Ve Galatasaray ne demişler?
Galatasaray Oğuz Aydın için 4 milyon euroluk bir teklif sunmuş Akdeniz ekibine. Ama Alanyaspor 5,5 milyon euroluk bir bonservis istiyor. Galatasaray 5,5 milyon euro vermek istemiyor ama bir takas durumuna girebilir. Bir takas da kullanabilir Oğuz Aydın için. Ama hangi oyuncuyu takas ederler, kimi gönderirler onu bilmiyorum. Galatasaray'ın da gitmesi gereken yabancıları var tabii ki. Biliyorsunuz ki yabancı sayısı 12'ye düşecek. O yüzden elindeki yabancılardan gönderebilir. Bir Tete'yi gönderebilir belki, bilmiyorum. Ve işte gelen başka yabancılar var. Moruta'nın zaten sözleşmesi feshedilecek muhtemelen. Çok, çünkü önemli bir sakatlık geçiriyor ve yaklaşık önümüzdeki Nisan ayına kadar olmayabilir Morutan. Bence futbolculuk hayatı da büyük etkilenecek bundan sonra. Durum bu. Fakat Fenerbahçe'de burada eksik kalmamış. Tabii ki Oğuz Aydın'a teklifte bulunmuş ama Fener'in teklifi 3 milyon euro. Bakalım, eğer Fenerbahçe istiyorsa açıkçası takas makas düşünmez. 5,5 milyon euroyu verir. Hatta Ali Koç der ki 500 bin de ben koyuyorum, hiç kafa karışmasın, 6 milyona biz bu işi halledelim. Ali Koç'ta para var çünkü. Duyuyordur. Umarım duyuyordur. Kızmaz tabii, espri yapıyorum. Ama öyle, para var. 6 milyon verir, bu oyuncuyu alır. Eğer gerçekten almak istiyorsa tabii ki bunların hepsi Jose Mourinho'nun süzgecinden geçecek. İnanılmaz bir Jose Mourinho'yu daha yazın başında bir şey bekliyor, artık mesai bekliyor. Sadece Fenerbahçe mesaisi değil, Avrupa liglerini takip ettikleri oyuncuları tekrardan takip etmesi lazım. Türk Ligi'ndeki oyuncuları tekrardan takip etmesi lazım. İşi çok zor ama Fenerbahçe'de transferlere başladı. İbrahim Asaf hemen bir yorumunu okuyayım. Fenerbahçe Galatasaray artık lig için değil Avrupa'da başarı için kadro planlama yapmaları gerekiyor. Doğru. Şu kabuğu bir kıramadık. Türk takımları artık Avrupa'da rekabet etmeli. Çok doğru söylüyorsun ama şöyle bir durum var İbrahim Asaf. Bizim beğenmediğimiz ve bizden 2-3 gömlek düşük olduğunu düşündüğümüz Yunanistan Ligi'nde Olympiakos Avrupa başarısı aldı. Değil mi? Peki Türk takımları neredeydi? Türk takımları Fenerbahçe Olympiakos'u yenemez miydi? Bilhassa çok rahat yenebilirdi ama Fenerbahçe lig için Olympiakos maçını feda etti. İşte biz, çok doğru söylüyorsun İbrahim Asa. Biz önce kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Bakın gerçekten bu. Kafa yapımızı değiştirmek lazım. Fenerbahçe'de şöyle bir kaos yaşanabilir önümüzdeki aylarda. Jose Mourinho Avrupa için ligde rotasyona gidip ligde puan kaybettiği zaman yönetimle arasında büyük bir sürtüşme yaşanabilir. Bana ne kardeşim der Mourinho ligde. Şampiyon olsam ne olur, olmasan ne olur? Ben burada UEFA kupasını kaldıracağım veya konferans ligini kaldıracağım veya Şampiyonlar Ligi'nde ben yarı final oynamak istiyorum gibi bir hedefe tutulacak zaten. Zaten onun için geldi Jose Mourinho. Ama bizim hala kulüplerimiz öncelik lig şampiyonluğu. Gerçekten öyle bir sıkıntımız var. Ve Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş, ne diyorlardı onun için? Ali Koç'un takım komutanı lakabını takmışlardı Mert Hakan Yandaş için. 2 yıllık da Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak. Yakın zamanda 1-2 güne, hatta 1-2 gün belki yarın bile imzalayabilir. 2 yıllık bir sözleşme daha imzalayacak. Jose Mourinho da onayını vermiş. Bunu duyacağız. Peki Fenerbahçe ile ilgili neler var? Lewandowski, Mane ve Joao Felix var. Joao Felix zor. Zor, hatta imkansıza yakın. Çünkü Barcelona'da kalmak istiyor. İyi de bir sezon geçirdi. Gerçekten yani o Atletico Madrid'deki tutukluğu yoktu. Kendisi yaklaşık 100 milyon euroluk bir transfer Atletico Madrid'e ama o bekleneni veremedi. Ama Barcelona'da veriyor o bekleneni. Gerçekten iyi bir durum. Lewandowski çok zor bir transfer. Olur mu? Olur. Olmaz değil. Ben illa Ali Koç veya Acun Ilıcalı ben bu adamı getireceğim dedilerse, parası neyse, ne kadarsa, çok daha fazlasını bile istese bir yerlerden çıkarırlar, bulurlar, verirler, getirirler ama Lewandowski hala aklı tabii ki büyük başarılarda. Mane var. Sadio Mane Bayern Münih'ten gitti Arabistan'a. Gördü Arabistan'ı. Hiç de beğenmedi demek ki. Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Şu anda açık kapı sadece Fenerbahçe. Burada da oynar mı? Oynar. Çünkü yani Suudi Arabistan'da performansı kötü değil. Öyle Avrupa'ya da yani hemen takıma adapte olabilecek bir noktada şu anda Sadio Mane. O yüzden bu transferin daha çok olabileceğini düşünenlerdenim ben. Mourinho ne demiş? Mourinho'ya geçiyoruz. Mourinho takımı incelemiş. Ben incelemeden kimseyi satmayın demişti Ali Koç'a. Onunla ilgili ilk raporunu vermiş. Mourinho sadece
Ferdi Kadıoğlu'nu kesinlikle satmayın. O ne olursa olsun takımda kalmalı demiş. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yönetime böyle bir rapor sunmuş Jose Mourinho. Bence işte Mourinho'nun gelip daha 2 günde takımı nasıl tanıdığının bir örneği. Gerçekten Fenerbahçeliler bu sene çok şanslı. Çünkü çok iyi bir teknik adam var başlarında. Da 2 günde takımdaki en iyi futbolcuyu çözüp hemen raporunu sunup bu oyuncu burada kalmalı. Ne olursa olsun Ferdi kalacak demiş Jose Mourinho. Çok iyi geliyor Fener. Gerçekten çok iyi geliyor. Yani Ali Koç artık sıkacak tek bir mermisi kaldı. Onu sıkacak bu sezon. Ve Mourinho ile ilk önce Fenerbahçe'nin hedefi şampiyonluk, ondan sonra da Avrupa başarısı. Beşiktaş'a geçmeden önce bir yorumlara bakalım. Mustafa Selçuk hoş geldin. Montella eğer Arda'yı oynatmazsa turnuva bitmeden anında kovulmalı. Bence Montella'ya pasaportuna kırmızı damga vurulmalı eğer öyle bir şey yapıyorsa. Bir daha Türkiye'ye sokulmalı diye düşünüyorum. Mustafa Selçuk hoş geldin. Özge Avcı iyi yayınlar, teşekkür ederim. İbrahim Asaf Özenoğlu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Euroleague rekabeti gibi bir rekabet umarım yakın gelecekte Fenerbahçe Galatasaray ile yaşanır. Değil. Bence İbrahim Asaf öyle bir rekabet gibi rekabet Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 4 büyük arasında yaşanmalı. Hem de çok çekişmeli olmalı. Ama Anadolu kulüplerinin de bu rekabette önemli bir payı da olmalı. Yani Anadolu kulüpleri de kendini yükseltmeli. Beşiktaş ve Trabzonspor da o seviyeye çıkmalı. Fenerbahçe, Galatasaray da seviyelerini yükseltmeli ve böylece lig yükselmeli. Böylece Türk sporu yükselmeli. Yoksa işte şöyle bir şey oluyor. Türk milli takımını görüyorsunuz. Bireyselde hepsi yıldız bana kalırsa. Hepsi çok iyi oyuncular. Takım olarak bir araya geldikleri zaman hepsi ne oluyor? Patatese dönüyorlar. Alınan sonuçlardan belli bu. Kötü bir oyun kurgumuz var. Kötü bir futbol anlayışımız var. Ve yabancı teknik adam veya Türk teknik adam fark etmiyor. Bizim Türk futbolunun bir yapısında yani bir Türk ekolü olmadığı için böyle bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü Hakan başka bir ekolde oynuyor. Defanslar başka bir ekolde oynuyor. İleri hücumda Kenan'la Arda Güler şimdi başka bir ekole evrilmeye başladı. Kenan başka bir ekolde oynuyor. Türk futbolcular bambaşka bir noktada oynuyorlar. Ne oluyor? Bir Türk futbolu ekolü olmadığı için de milli takımda bir şeyler tutmuyor. Çünkü herkes farklı telden çalıyor. Yani bunun teknik direktörle pek halledilecek bir şey yok. Bu sistemle altyapıyla alakalı bir durum. Zaten şöyle bakarsanız en büyük başarılarımıza 2002 yılında biliyorsunuz ki 2000 yılının Galatasaray'ın büyük bir etkisi var. Bir inanılmaz bir jenerasyon yakalandı gene. Bireysel olarak çok iyiydi. Bir de şansımıza büyük takımda çıkmadı. Şimdi 2002'de karşımıza büyük olarak tek Brezilya çıktı. 2 maçı da kaybettik. Evet çok iyi oynadık. Yani eleyebilirdik yarı finalde Brezilya'yı. Ama eleyemedik sonuç olarak. 2008'e geldiğimiz zaman yani inanılmaz dünya tarihine, Avrupa tarihine geçen maçlar oynadık. 3 maçı da geriden gelerek çevirdik. İnanılmaz bir sezondu. Onun dışında da bir başarı yok. Yani 2018 kadromuz çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Türk duvarı deniyordu ama o duvar delik deşik oldu. Bu tamamen bir ekol olmamasıyla alakalı bir durum. Türk ekolü, Türk futbolu diye bir şey yok. Jose Mourinho'dan sonra geçiyoruz neye? Beşiktaş'ın ilk transferi hayırlı olsun. Şimdiden söyleyelim. Sport Dijital'de yer alan habere göre Gabriel Paulista siyah beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacak şartlarda anlaşmış. 33 yaşındaki futbolcu ne zaman gelmişti? Kasım ayında. Bu arada şöyle bir şey, Kasım ayında doğum günü 33 yaşında ama 34 olacak yani. Yani sezon başladıktan sonra 34'e gelecek. Geçen sezon 23 maçta oynadı. Lig maçında, La Liga'da, Sevilla'da. Atletico Madrid'de özür diliyorum. Bir de Kral Kupası'nda maç oynadı. 24 maç. Fena değil. Güzel bir serüveni. Yani sürekli bir top oynadı yani Atletico Madrid'de. Neler var sözleşmesinde onları bir anlatayım. 3 milyon euro kazanacak sezonluk, yani bir yılda 3 milyon euro kazanacak ve 3 yıllık da sözleşme imzalanacak Paulista ile. Önemli bir transfer Beşiktaş için. Yani böyle transferler ya evet biraz yaşı var okey ama Beşiktaş yenilenmeye başlıyor. O yüzden önce kaliteli ayaklara ihtiyaç var. Kaliteli ayakların yanına da genç yetenekleri yerleştirirse inanılmaz bir şekilde rekabetin içine girer Beşiktaş. Ben öyle düşünüyorum. Bir de Mats Hummels'la ilgili bir haber var. Gene Beşiktaşlıları yakından ilgilendiren bir haber. Çünkü Beşiktaş
Hummels'ı çok istemişti. Onunla ilgili bir teklif süreci oldu ama menajerden red yanıtı geldi. Fakat şöyle bir şey var. Edin Terzic'in takımdan ayrılacağı düşünülüyordu Borussia Dortmund'un başından. Terzic kalıyor. Hummels da yani o kalıyorsa ben gidiyorum demiş menajerine ve kulüp bulmasını istemiş. Ama Amerikan ve Suudi Arabistan Ligi kesinlikle istemiyor. Avrupa'da istiyor. Avrupa'da da oynayacak. Evet, çok fazla önemli isimler var. Şu anda Milan devrede. Milan'ın alma ihtimali var ama Milan'la ilgili bir gelişme yaşanmazsa bana kalırsa Beşiktaş bir kez daha yoklayacak. Sky Almanya'nın haberi bu arada bu haber. Beşiktaş'ın kesinlikle bu tip oyunculara biraz daha yönelmesi gerekiyor. Yani gerçekten Galatasaray, Fenerbahçe, az evvel arkadaşımın da söylediği gibi inanılmaz bir rekabetteler. O rekabete girebilmesi için birazcık kesenin ağzını açmak zorunda. Teknik direktör olarak Van Bronckhorst'u tercih ettiniz. Öyle çok da kariyerli bir teknik direktör değil bana kalırsa. Özellikle Okan Buruk mesela Türk futbolunu çok iyi bilen bir teknik adam. 2 sezondur şampiyon oluyor. Öbür tarafta da Jose Mourinho var. O zaten dünyanın en iyi 5 teknik adamından biri. Belki 3'ünden biri. Ama sen onun karşısına Van Bronckhorst'la çıkıyorsun. Olmaz. Olur da o zaman takımı çok iyi kurman lazım. O yüzden Beşiktaş'ın takımı çok iyi kurması lazım ama Samet Aybaba ve Hasan Arat bende soru işaretleri yaratıyor. Gerçekten yönetim konusunda eğer ki kötü sonuçlar gelirse önümüzdeki Mart ayında bana kalırsa Beşiktaş'ta yeni bir seçime gidilebilir diye düşünüyorum ve bugünkü yayınımın da sonuna geliyorum. Gelmeden önce de son bir yorumumuzu okuyalım. Ancelotti'nin seneye Arda'yı oynatacağını sanmıyorum. Adam takmış kafayı. Arda İngiltere'ye bir takıma gitmeli. Yok yani bence şöyle şampiyonluk kutlamalarında çok sıcak, çok iyi davrandı. Yani takmış değil de çok otoriter bir isim. Yani çok fazla disiplinli ve çok fazla nasıl diyeyim yani biraz böyle düz takılıyor. Yani otoriter takılıyor. Ve doğal olarak ben bu kararı veriyorsam bu kararın arkasındayım ve buna uyulmalı deniyor. Hiçbir şekilde kararını değiştirmiyor. Ve duygusal davranmıyor. Yani hep böyle materyalist davranıyor. Eğer Arda'yı sokması gerekiyorsa Arda'yı sokuyor. Ama sokmaması lazımsa ya dur şu çocuğu sokayım da biraz daha böyle geliştirsin, kendine bir şey katsın, bir şeyler öğrensin deyip sokmuyor yani. Yani öyle olsa Arda kazandığı bir penaltı vardı. Penaltıyı Jose Luis'e kullandırmazlardı. Arda'ya kullanırlardı. Tamamen böyle her şey kuralına göre oynuyor. Ancelotti'nin tek şeyi bu. Bu Arda için sıkıntılı bir durum. Yoksa profesyonellik açısından inanılmaz profesyonelce bir davranış. Yapabilecek bir şey yok. O da Carlo Ancelotti. Şu an dünyanın en iyi teknik adamı bu sezon için. En performansı en yüksek teknik adamı diyoruz. Evet, bugünkü yayınımız bu kadardı kıymetli dostlar. Güzel bir yayın oldu. Güzel haberler var bütün takımlar için. Önümüzdeki günlerde gene karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, kulağınıza, gözünüze sağlık. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.